Herkese selam. Örgü Hobi Dünyası kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün ayıcık yapım videosunun son partını çekiyorum. Şöyle bütün parçalarım tamam. Kafası, gövdesi, ayakları hepsini yaptık zaten. Şimdi kıyafetini yapacağız. Aslında kıyafetini ben ayaklarını kahverengi yaptığım için kahverengi yapmayı düşünüyordum ama kahverengi ipim çok az kaldığı için yeşile yapmak istedim. Öncelikle boynunu dikelim. Sonra da kıyafete geçelim. Evet, boynunu dikmek için şöyle yaklaştırayım. Gövdede dikiş payı için ip bırakmıştık uzunca. Şöyle biraz da elyaf aldım burada. Eğer az olduğunu hissedersem, dikerken boşluk hissedersem elyafla koyacağım boynuna, gövdesine. Zaten burayı kapatmıştık. Şöyle ipimi takayım. Şimdi başlıyorum. Şu orta kısmından şöyle bakın. 1, 2, 3, 4. Şu 5. sıradan 4 ve 5. sıradan şu şekilde yerleştirip şuraya dikeceğiz. Önce şu 1. sıradan dikeceğim. Sabitlemeyi ilk sıradan yapacağım. İkişer ikişer atlayarak her zamanki yaptığım gibi. Sonra şu 2. sıradan da her ilmeği birer kez dikerek kafayı sabitleyeceğim. Şu boyun uzunluğu aralığı çok gelmişse size şu 3. kısımdan dikebilirsiniz. Yani kafa biraz şöyle olur. Şu şekilde olur. Öyle dikerseniz ben biraz boynu uzun bırakmak istedim ama siz daha yakın, daha kısa bir boyun istiyorsanız 2'den değil 3'ten dikin. 2'den sabitleme yapıp 3'ten de dikebilirsiniz. Şimdi başlıyorum. Şöyle rastgele bir taneden gireceğim. Şimdi öncelikle şöyle kafayı bir düz bir şekilde bir tutalım. Ön kısımdan başlıyorum şimdi dikmeye. Bakın kafa şu an ön tarafı yerleşmiş durumda. Şimdi arka tarafını da yapacağım. Şurayı da bir kere yapayım. Bakın sadece sabitledim şu an. Dikmedim kafayı. Birazdan 2. sıradan dikeceğim tek tek. Şimdi arkaya geçiyorum. Arka kısmı da sabitleyeceğim. Evet, şu an 2. sıraya geçtim. Ve dikmeye başlıyorum. Bakın. Şu şekilde. Kafayı bir tık daha dikebiliriz. İsterseniz şöyle bir tık daha 3'e indirebilirsiniz kafanızı. İstemezseniz bu uzunlukta güzel. Şöyle bakın. Benimkilerin kafa uzunluğu 2. İkisi de aynı şu an. Dediğim gibi şu an ipim kaldı bakın. Kolları böyle durmasını istemiyorsanız böyle kıyafetsiz kullanacaksınız. Şuradan gidip şu kolların altına şöyle birer tane şöyle ilmek alıp şöyle dikebilirsiniz. Birer tane şöyle bir ilmek altına. Ama zaten kıyafet geldiği zaman bu öyle durmuyor. Şöyle birkaç tane daha sabitleyip burayı bitiriyorum. Şöyle bir ayıcık oldu. Şimdi kıyafetini yapmaya geçelim. Bu burada kalsın. Şimdi ben kıyafetini yeşile yapıyorum. Dediğim gibi kahverengi ipim az kaldı. Yarım kalmasını istemiyorum. Aslında kahverengi çok güzel olurdu. Gözleri kahve, ayakları kahve, kulakları kahve ama ipim az kaldığı için bununla yapacağım. Şöyle yeşil ipimi aldım. Benim ipim biraz kalın arkadaşlar. Eğer daha ince yani alize ile yapıyorsanız çok az burada sıkabilir. O yüzden zincirlerinizi biraz gevşek çekmeniz gerekiyor. Ölçerek yapın. Normal bir çekin, eğer olmuyorsa yani şuradan geçmiyorsa biraz gevşek çekersiniz. Şimdi başlıyorum. 30 zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ve 30 tane çektikten sonra zincirimin en başındaki zincirin içine şöyle ilmek kaydırma yapıyorum. Bakın şöyle geldim. Girdim bunun içine. İlmeğimi aldım. İkisinin içinden geçirip birleştiriyorum. Bir zincir çektim ve buradan örmeye başlıyorum. Aynı normal sık iğne örerek devam ediyorum. 30 tane sık iğne örüyoruz. 2 3 ve 30 sıramı tamamladım. Şimdi bakın ilk ilmeğimin içine yine ilmek kaydırma yapıyorum ve bir zincir çektim. Şu an bir sıra yaptım. Şimdi ikinci sıradayım. Toplam 4 sıra yapacağız. Yani birinciyi yaptık. 3 sıra daha örelim. 3 sıra daha 30 sık iğnemizi örelim. Oradan birleştirmeyle devam edelim arkadaşlar. 1 2 3 Evet, sıramı tamamladım. 4 sıramı. Bakın 2 tane parçamız oldu elimizde. Birinciyi ördük, kopardık. 30 sık iğne, 30 zincir çekip başladık. İkinciyi koparmıyoruz. Şimdi bakın bir tane şöyle sıra başımı yaptım. Bir zincir çektim. Şimdi 1 2 3 tane ördüm. Bakın 3 tane ördükten sonra 2 zincir çektim. Şuradan da şu sıra başı sıramdan 3 tane sayıyorum. 1 2 3 3 tane saydıktan sonra buradan giriyorum. İlmeğimi alıyorum. Buradan örmeye devam ediyorum. Bakın birleştirdim şu an. Sık iğnemi yaptım ve buradan 1 2 oldu. 3 4 30 tane sık iğnem var burada. 4 5 6 30 tane örüyoruz şuraya kadar. 6 Evet, şu parçanın ipini içinden götürüyorum ki gitsin. Evet, 30 tane ördüm şimdi. Burada bakın şurada bir sık iğne var. Onu örmüyorum. Çünkü o bunun birleştirme. Zaten ilk sık iğneyi yaptığımız yer. Şimdi şöyle şu kısımdan bakın şöyle düzelttim. 2 tane zincir çekmiştik ya. 2 tane zincirin üzerine 2 tane örüyoruz. Bir kanadından girdim. Şu 1, şu 2. 2 tane ördükten sonra şuradan bakın şu birinciden değil, birincide zaten bu sık iğnemiz var. Hemen şuradan örmeye devam ediyorum. Sıra sonuna kadar örüyoruz buradan.
Evet, sıramı tamamladım. Bakın, ilmek kaydırmamı yaptım. Bir zincir çektim. Şimdi şöyle yapacağız. Bir sıra boyunca artırma eksiltme yapmadan öreceğiz. Şu an 64 tane ilmeğinizin olmuş olması gerekiyor. 2 30 bunda, 30 bunda 60. 2 de burada zincir çektik. 2 4 de ilmek buradan gelecek. 64 tane ilmeğinizin olmuş olması gerekiyor. Şimdi bir sıra düz örelim. Eğer ilmek sayınız 64'ten fazlaysa bu sırada azaltmalar yaparak onu 64'e düşürün. Eğer eksikse de arttırmalar yaparak onu 64'e çıkarın. Mesela 63 tane ise herhangi bir yerde bir tane artırma yapabilirsiniz. 65 tane ise de herhangi bir yerde bir tane eksiltme yapabilirsiniz. Şu an kaçıncı sıradayım? 2, 4, 5'i ördüm. Şu an 6. sıradayım. 6. sırada 64 ilmeğimi bir sıra örüyorum. Bakın, zincirlerin üzerine de ördüm. 1, 2 tane de zincirin üzerine ördüm. 2 zincire. Zincirin birini bulamadım. Şurada. Evet, 2 tane de oraya ördüm. Sıra sonuna kadar örelim. Oradan devam edelim. Evet, 64 sık iğne bir sıra ördükten sonra şimdi 2, 4, 6, 7. sıradayım. 7. sırada sıra boyunca arttırma yapacağız. Şöyle sıra boyunca 7 ör, 1 artır yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Bir tane arttırıyoruz. 1, 2. Sıra boyunca 7 ör, 1 arttır yapalım. 8. sıradan devam edelim. 2, 4, 5, 6, 7. Evet, şöyle bakın, 7 ör 1 arttır sıramı tamamladım. Şöyle. Şimdi şu an 72 ilmeğe ulaştım. 64'tü, 8 tane arttırdım, 72 oldu. Şimdi artırma eksiltme yapmadan tam 10 sıra boyunca öreceğiz. Oradan devam edelim. 10 sıra örelim. Oradan devam edelim. Şimdi kaçıncı sıradayım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. sıradayım. 10 sıra daha örelim. Oradan devam edelim. Evet, 10 sıramı tamamladım. 8. sıradan 17. sıraya kadar ördüm. Şimdi 18. sıradayız. 18. sıraya geçmeden önce bir giydirelim. Bu taraf arka tarafı. Sıra başımızın olduğu taraf. Şöyle giydirelim bir. Şu şekilde. Bakın, şu an azaltmalara başlayacağız. Şöyle olmuş oluyor pantolon kısmı. Şimdi azaltmaya başlıyoruz. Çıkaralım ve azaltmalarla devam edelim. Şimdi 18. sıradayım. 18. sırada sıra boyunca 6 ör 1 eksilt yapıyoruz. 2, 3, 4, 5 ve 6. Bir tane eksiltiyorum. Evet, sıra boyunca 6 ör 1 eksilt yapalım. Sıra sonundan devam edelim. Evet, 18. sırada 6 ör 1 eksilt sıramı tamamladım. Şimdi 19. sıradayım. 19 ve 20. sırayı düz bir şekilde örüyoruz. Şu an 9 ilmek azaldı. Şu an 63 ilmeğim var. 63 ilmeğimi 2 sıra boyunca örelim. Oradan devam edelim. Evet, 19 ve 20. sırayı 63 ilmek olarak ördüm. Şimdi 21. sıradayım. 21. sırada da 5 ör 1 azalt yapıyoruz. Sıra boyunca 5 ör 1 azalt yapacağız. 2, 4, 5. Bir tane azaltıyorum. Sıra boyunca 5 ör 1 azalt yapalım. Oradan devam edelim. Evet, 21. sırayı tamamladım. Şimdi 22 ve 23'ü 54 ilmek olarak 2 sıra daha örelim. Ve orada artık pantolon kısmını bitiriyoruz. Şu üst kısımlara geçeceğiz. 2 sıra daha örelim. Oradan devam edelim. Evet, bitti şimdi.
Evet, şöyle giydirdim kıyafetimi. Sonra 4 tane küçük parça kestim. Arka tarafı da için. Parça iplerimden ayarladım artık hangisi varsa. Onları şu şekilde ölçerek bakın. Kolları düz tutuyoruz. Sonrasında tığımızla şöyle bakın düz bir şekilde koyduğum zaman gelen ilk ilmeğe takıyoruz. Buradan da aynı şekilde zaten şu arada 15 ya da 16 tane ilmek kalıyor. Şu an benimki 16 tane. Arka taraf 20 tane. Arka tarafı da aynı şekilde ayarlıyorsunuz. Şu yanlardaki boşluklarda 9'ar ilmek. Bu şekilde ölçerek ayarlayabilirsiniz. İsterseniz şuradan da sayabilirsiniz. Bakın birleştirmeden sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7.'ye takmışım. Sonra burada 20 ilmek var. Bu sayılara göre de ayarlayabilirsiniz. Ama ölçerek de ayarlamanız daha mantıklı. Çünkü birebir tutuyor her zaman şu şekilde tığınızı koyduğunuz zaman. Tekrar söyleyeyim. Şurada 16 ilmek, şu arada 16 ilmek, yanlarda şu küçük kısımlarda 9'ar ilmek, arkada da 20 tane ilmek var şu an. Evet, şimdi yeşil ipimizle örmeye devam ediyoruz. Evet, şimdi kıyafeti çıkarttım. Şöyle bir zincir yapıyorum ve sabitledim. Şimdi buradan şuradaki ilk ipimin içinden gireceğim şöyle buraya. İlmeğimi buradan alıyorum. Bakın aldım. 2 tane zincir çekiyorum. 1 2 tane zincir çektim. Şu kısma kadar trabzan yapacağız. Tekli. Bakın başını doladım. Aynı olduğum yerden başlıyorum. İlmeğimi başladığım sıradan 16 tane yapıyoruz sıra sonuna kadar. Evet, şimdi sonuncunun içine de yapacağım. 2 tane zincir çekeceğim bitirdikten sonra ve dönüyorum. Başını doladım. Bulunduğum ilk yerden başlıyorum. Sıra sonuna kadar yine trabzan yapmaya devam ediyorum. Yine 16 tane yapıyoruz. Üç, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Şu en sonuncunun içine de bir tane yapıyoruz. Ve 2 zincir çektim. Döndüm. Şimdi burada azaltmaya başlıyorum. Başını doladım. Bakın ilkinin içine değil, ikincinin içinden örmeye başlıyorum. 3, 4, 5, 6, 7, bakayım 2, 4, 6, 7, 8. Sonda 2 tane kalana kadar örelim. Evet, şu an sonda 2 tane var. Bakın şu başını doluyorum. Odaklasın. Sıradakine değil bir sonrakinin içine en sondakine batarak sıramı tamamlıyorum. Yani bu sırada 2 tane azaltmış oldum. 16 ilmeğim 14'e düştü. Şimdi yeni sıraya geçtim. Yine azaltma yapacağım. Bakın başını doladım. Birinciye değil ikinciye battım. Sonda 2 tane kalana kadar örelim. Evet, bakın sonda 2 tane kaldı yine. Başını doladım. En sondakine battım. Arada bir tane kaldı. 2 zincir çektim.
14 ilmeğim 12'ye düşmüş oldu. Şimdi son bir sıra daha yapacağım. Yine azaltma yapacağım. Birinciye değil, ikinciden örerek başlıyorum. 1 2, sonda 2 tane kalana kadar yine devam ediyoruz. Evet, sonda 2 tane kaldı. Yine başını doladım. Sıradakine değil, en sondakinin içine batıyorum. Bir zincir çektim. Şimdi burada bir sıra ters sık iğne yapacağız. Bakın şuradan başlıyorum. Birinciden başladım. İlmek sayım 10'a düştü. 10 tane ters sık iğne yapıyorum. Bakın terse doğru gidiyorum. Dönmedim. Hala ilmeğimi girdim, aldım, ördüm. Tersten girdim, aldım, ördüm. Bakın tekrar yapayım. Bu şekilde üstünü bitiriyoruz. 10 tane yapacağız. Hatta 11 tane yapacağız. Şu alta doğru bir sıra gireceğim. Sonuncuyu yaptım ve bir zincir çektim ve kesiyorum. Şuradan şöyle ilmek kaydırma yapıyorum. Yani içini çekiyorum aşağı doğru, bakın şuradaki boşluğa. Burada ipinizi artık yok edeceksiniz. Şöyle oluyor ön tarafı. Şimdi arka kısma geçelim. Evet, şimdi arka tarafa geldim. Yine zincirimi sabitliyorum. Şuradan giriyorum yine. Bakın ilmeğimi aldım. 1 2 tane çektim. Şuraya kadar yine birinciden de başlayarak 20 tane tekli trabzan yapıyoruz. Bir, iki zincir çektim, sıramı tamamladım. Şimdi azaltma yapacağız. Az önce gösterdiğim gibi bir tane başta atlayarak başlayacağız, bir tane de sonda atlayarak bitirerek ilmek sayımızı 18'e düşüreceğiz. Şimdi atlayarak başlıyorum. Bir de iki tane sonda 2 tane kalana kadar örüp sonda bir tane atlayarak bitirelim. Evet, 2 zincir çektim, bitirdim. Şimdi bu sırada da yine azaltma yapacağız. 18 ilmeğimizi 16'ya düşüreceğiz. Atlayarak başladım. Evet, sıramı tamamladım. 2 zincir çektim, döndüm. Şimdi son azaltmamı yapıyorum. Yine atlayarak başladım. Sıra sonunda yine aynı şekilde bir tane atlayarak bitireceğim ve ilmek sayımı 20 18 16 14'e düşürerek bitirmiş olacağım. Üst sıra azaltmış olacağım. 14'e düşüp bitireceğiz. Bitirince ipinizi kesmeyin. Oradan askıları yapacağız. Evet, şimdi bitirdim. Bir zincir çektim, döndüm. Şimdi sık iğne olarak devam ediyorum. 1 2 3 tane sık iğne yaptım. Bir zincir çektim, döndüm. 3 tane sık iğne yapıyorum. 11 sıra boyunca bunu yapacağız. 2 oldu şu an. 9 sıra daha yapacağım. Evet, 11 sırayı tamamladım. Şimdi bir giydirip deneyelim. Fazla mı olmuş, eksik mi olmuş? Ona göre keselim. Hemen giydirelim. Evet, giydirdim şimdi. Bakın şöyle. Yeterli. Şuraya da düğme dikeceğim zaten. Düğme dikmeyeceksiniz. Düğmeniz yoksa siz direkt oraya dikersiniz. Şimdi bir zincir çekmiştim zaten. 1 2 3 4 zinciri tamamladım. Şuraya şöyle ilmek kaydırma yaptım. Bir zincir çektim ve koparıyorum. Düğme yerinde yaptım.
Bakın burada bir düğme yeri var. Düğmeyi de bunun geldiği yere dikeceğim şöyle çaprazına. Diğerinde şuradan hemen 3 sık iğne başlayalım. Yine bir zincir sabitliyorum. Sabitledim. Şuradan 1 2 1 2 3 şurası mı oluyor? Şurası oluyor. Şöyle bir saniye şöyle girdim. Zincirimi aldım. Bir tane örüyorum. Bakın sabitledim şimdi. 3 tane sık iğne öreceğim buraya. 1 2 ve sonuncuyu da örüyorum şimdi şuradan. Gireceğim. Aynı diğeri gibi bunu da 11 sıra boyunca örelim. Evet, videom buraya kadardı arkadaşlar. Tamamladık. Her şeyini yaptık. Eksik bir yeri yoktur. İnşallah unuttuğum bir yeri yoktur. İnşallah kolay olmuştur. Siz de yaptıysanız elinize sağlık. Videomu beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Hepinize kolay gelsin. İyi günler diliyorum.